Evet sevgili dostlar, bugün farklı yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz Tengricilik nedir, ne değildir? Bu konuyu işliyor olacağız. Ancak şu açıklamayı yapmak istiyorum. Burada amaçladığım şey insanlık tarihinin en eski tek tanrılı dini olan Tengri dini hakkında birçok bilim adamı, araştırmacılar tarafından ortaya konmuş görüşleri sizlere sunmak, paylaşmak ve kültürel ve düşünsel zenginliğimizi ortaya koymaktır. Tengri dininin diğer dinlerden üstün olduğunu savunmak değildir. Bunun altını önemli çizmek istiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tengricilik nedir, ne değildir? Tengricilik en eski olandan hala bize gelen sestir. Türk toplumunun hayatını, görünen görünmeyen ama varlığını hissettiğini ve etrafında olup biten her şeyi nasıl anlamlandırdığını gösteren bir kılavuzdur. Türk ulusunun kendi ördüğü semboller ve anlamların karışımıdır. Tengricilik, eşitler arası eşitlik prensibini vurgular. Kişi kulluk psikolojisinden kurtulursa ve bunu zihinden atarsa, yani eşitler arasındaki eşitlik prensibine göre yaşarsa Tanrı'ya ulaşmış olur. Tengri dininin yarattığı insan hür, eşit ve muktedirdir. Tanrı'nın yarattığı insan Gök Baba'nın ve Toprak Ana'nın oğlu ve kızı olarak onların göz bebeğidir. Tüm diğer varlıklar gibi kendisini Tengri'nin yarattığına inanır. Her varlık ile kendini eşit görür. Onları sever, sayar. Hiçbir dini ve ulusu aşağı görmez. Tengricilikte kadın, erkek, hayvan, insan, bitki, toprak, her varlık eşittir. Çünkü Tengri her varlığın içindedir. Gök Tanrı insanları kendi suretinde yaratmıştır. Bu nedenle insan Tengri'nin bir parçasıdır ve onun suretidir. Kendi iyilik ve kötülük algısına göre adaletli olmaya gayret etmekten ve insanlarla ilişkisini en üst seviyede tutmaktan sorumludur. Bundan dolayı iyi ve kötüyü seçme yetisine sahip olan insanda sorumluluk duygusu gelişir. Sorumluluk sahibi olmak insan olmanın gereğidir. Tengri sonsuzluğu simgeler, doğa ile birliktedir. Maddeden kopuk değildir ve her varlıkta kendini gösterir. Tengri hayvanlar, bitkiler ve insanlar arası ilişkilere karışmaz. Doğadaki bütün varlıkların bir ruhu vardır. Tengricilikte insan doğanın hükümdarı değil, bir parçasıdır. Doğa ile etkileşime girdiğimizde dikkat etmemiz gereken şey ona saygı göstermektir. Doğanın ruhlarına saygımızı yitirdiğimizde insanlığımızın çöküşüne zemin hazırlamış oluruz. Tengri toplumsal düzeni ve insan yaşamını belirleyici kurallar koymaz. Toplum düzenini sağlamak Tengri'nin değil, bizzat toplumun görev ve sorumluluğundadır. İnsan kendine verilmiş olan aklı kullanarak ve doğaya karşı olan sorumluluğunu üstlenerek yanlış olanları yalnızca iyi niyetle düzeltme yoluna gider. Burada parantez açarak söylemek gerekir ki insanın duyguları üzerine inşa edilen, onu doğanın üstünde konumlandıran ve omuzlarına kaldıramayacağı yükler koyan Semitik dinler insanlar arasında çatışmaları ve nefretle körüklemişlerdir. Tengri özel olarak kimse ile konuşmaz ve kimseye vahiy yolu ile bir şey göndermemiştir. Çünkü Tengricilikte herkes eşittir. Tengri bir kimseye diğer insanlardan üstün olacağı anlamına gelen özel bir statü vermez. Tengricilikte insan ile Tanrı arasına kimse giremez. Tengriciliğin kutsal kitabı yaşamın bizzat kendisidir. Güncellenmeyen, gelişmeyen, değişmeyen kalıp sözlerden oluşmaz. Sorgulamaya her zaman açıktır. Çünkü bundan bir endişe duymaz. Her birey Tengri dinini doğrudan ve sadece Tengri'den, yani doğadan öğrenir. Herkes kendi yaşantısı ile kendi gücünün farkına varır ve kendisini keşfeder. Yani Tengricilik özgürlükçüdür. Din adamlarından veya hocalardan değil, doğrudan doğruya öğrenilir. Tengricilik şamanizmle karşı mıdır? Arkadaşlar, şamanizmle ilgili kanalımda farklı bir video var.
Yukarıya kart, açıklamalara da linkini bırakacağım. Dileyen oradan bu içeriğime bakabilir. Tengri için ibadet edilmez. Çünkü Tengri yarattığı insanın kendisine kul olmasını ve kendisini yüceltmesini istemez. Çünkü Tanrı'nın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. O sonsuz olandır. Tengri adına kurban kesilmez. Çünkü Tengri kimseye herhangi bir şey için vaatte bulunmaz. Bir şey karşılığında iyilik yapmaz. Kurban sadece saygı amacı ile iyilere ve atalara sunulur. Kurban da kanlı ve kansız olmak üzere iki türlüdür. Kanlı kurbanlar iyilere çok özel günlerde ve belli periyotlarla yapılan törenlerle sunulur. Genellikle kansız kurbanlar yemek, süt, içki ve bunun gibi içeceklerle yapılarak sunulur. Çünkü Tengri tarafından yaratılmış hayvanlar da kutsal varlıklardır. Öldürülmelerinin çok geçerli bir nedeni olmalı ve bu onların bedenini ve ruhunu acıtmayacak şekilde yapılmalıdır. Tengri yasaklayıcı veya cezalandırıcı değildir. İnsanları bu dünyada baskı altına tutan tanımlamalar ve bunlardan kaynaklanan tehditler ve korkular yoktur. Dünyada sağlanamayan adaletin öldükten sonra Tanrı tarafından sağlanacağı düşüncesi insanların kendilerine verilmiş olan yaşam hakkının kullanılmaması, yani Tanrı tarafından yaratılma amaçlarının gerçekleştirilmemesi, Tanrı'nın bu isteğine karşı gelmek demek değil midir? Ayrıca olay iyilerin ödüllendirilmesi ve kötülerin cezalandırılması boyutuna çekilirse, insanlar da bu inanç doğrultusunda kendilerinde Tanrı'ya karşı bir sorumluluk hissederek bu dünyada bir ceza sistemi geliştirebilir ve bunu Tanrı adına kullanabilirler ki insanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Tengri dininde cami, kilise, sinagog gibi insan yapımı ibadethaneler yoktur. Tüm doğa açık bir ibadethanedir. İnananlar kutsal varlıklara şükranlarını sunarlar. Örneğin ağaç, hayvan, ırmak, dağ gibi. Törenler doğada açık alanlarda yapılır. Çünkü ruhların, yani enerjinin beşiği doğadır. Tengri adına savaş yapılmaz. Çünkü her varlığı eşit gören ve tebliğci olmayan bir dinin yaratıcısı olan Tengri, insanlardan asla böyle bir şey istemez. Tengri'nin yarattığı dini insanların korumasına ihtiyacı yoktur. Tengri dini tebliğci değildir. Yani kendisinin diğer dinlerden iyi veya üstün olduğunu iddia etmez ve insanları kendi dinine davet etmez. Tengri'yi inkar etmek günah değildir. Çünkü Tengri bununla ilgilenmez. Kimseye Tengri'ye inanmadığı için zulüm veya işkence edilmez. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Tengri'nin kendisine inananların sayısını artırma gibi bir amacı asla yoktur. Tengri ile irtibata doğa aracılığıyla geçilir. Dolayısıyla Tengriciler bilimsel gelişime ve değişime açıktırlar. İnsan her şey için Tengri'ye başvurmaz, ondan yardım dilemez, her şeyi onun yapmasını beklemez. Kendisine verilmiş olan akıl ve vicdan ile hareket ederek doğru yolu bulur. Doğaya karşı sorumsuz davranırsak, doğa bize hava kirliliği, sel, heyelan ve bunun gibi olaylarla dersimizi vermektedir. Aynı şekilde insanlara karşı da sorumsuz davrandığımızda yüksek suç oranları, güvensizlik, kargaşa ve bunun gibi olaylarla cezamızı tüm insanlık olarak hep birlikte çekeriz. Dolayısıyla insan olumsuz bir olayla karşılaştığında sorumluluğumuzu üstlenerek olaya müdahale etmeli ve doğanın düzeninin bozulmasına asla izin verilmemelidir. Tengricilik bir din ise ritüelleri nedir ve nasıl yapılır? Bu soruya verilebilecek en kısa yanıt şudur. Tengricilikte ibadet, kutsal doğa varlıklarına doğada, doğanın verdikleri ile ve doğal yollarla yapılır. Mesela arınma. Arınma süt ile, su ile veya ateş ile yapılır. Süt ile arınma, süt saçısı yaparak yerine getirilir. Bir ağacın dalını bir gereklilikten dolayı kestiniz. Bunun karşılığında doğaya saygınızı belirtmek ve size verdiği dal için şükranlarınızı sunmak üzere o ağacın altına doğada yaşayan yer canlıların beslenmesi için süt, ekmek gibi şeylerin konması gibi. Tüsüleme. Bu ritüel bir işe başlamadan önce, bir sefere çıkılmadan önce Türkler için bayramları ifade eden ve törenler düzenledikleri ekinokslarda ve özel günlerde yapılır. Tüsülemede kullanılacak başlıca ağaç hayat ağacı olduğuna inanıldı ve kutsal sayıldığı için ardıç ağacıdır. Uygulamada ardıç ağacından 2 dal alınır, dallardan birisi yakılır, tüsülenecek kişi bir dizinin üstüne çöker, yani bir nevi şövalye takdis törenindeki gibi ve ardıç dalı başın üzerinde 3 kez döndürülür. Bu işi ritüelin konusuna göre kamlar yapabileceği gibi kişinin bir yakını da yapabilir.
Sonra kişi ayağa kalkar ve koltuk altından ayağına kadar önce sağ, sonra da sol tarafından ardıç gezdirilir. Aynı şekilde sırtında da gezdirilir. Tüsülenen kişinin ayakları çıplak olacağı için ardıç önce sağ, sonra da sol ayağının altından geçirilir. Daha sonra tüsüyü yapan ve yapılan kişi dumanı içlerine çeker. Duman 3 kere ağızdan çekilir ve ağızda tutulur. Sonra ardıç sırayla sağ ve sol elin altından geçirilir. Tüsüleme işlemi bitince dallar demir bir kaba konularak yakılır. Dallardan geriye yaprak dahil hiçbir parça kalmamasına dikkat edilir. Bu küller insanın aurasının kiri olduğu için başka insanlara bulaşmaması gerekir. Gün batımı sonunda da insanlardan uzak yerdeki bir ağacın dibine küller bırakılır. Tıpkı bu ritüel İslamiyet'teki abdest ile benzemektedir. Su ile arınma. Bu ritüelin ana mantığı vücudumuzun %70'inin sudan oluşmasıdır. Bebeklerde bu oran %90'dır. Biz suya nasıl yaklaşırsak o da bize, vücudumuza, sağlığımıza öyle yaklaşır. Yılda bir kere ve Ağustos ayında suyun kaynaktan çıkış yerine gidilir. Önce suya dua edilir, sonra da o sudan içilir ve yıkanılır. Her 3 yılda bir farklı kaynaktan çıkan suda yıkanılmalıdır. Arınma ritüeli sırasında kaynağa ilk gidişte 3 gün suyun yanında yatılır ve oruç tutulur. İkinci sene bu 5 gün ve 3. gidişte 7 gün olarak uygulanır. Aynı şekilde ateşin üstünden atlamak veya iki ateşin arasından geçmekte de arınma ritüeli yapılır. Tengriçilikte bayramlarda oruç tutulur. Bu oruç İslamiyet'teki gibi susuz, yemeksiz ve cinsel ilişkisiz değildir. Belirli yiyeceklerin yenmesi veya yenmemesi, özellikle et ve tuz söz konusudur. 25 Aralık Kün Yanırganı'nda bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere toplamda 2 gün et, süt ve tuz yenmez. Sadece sebze yenir. Ay ile Ülker Yıldızı'nın birleştiği gün Tengri Yanırga yani Çağ Bayramı 2 gün öncesi ve 2 gün sonrası olmak üzere toplamda 4 gün et, süt ve tuz yenmez. Sadece sebze yenir. 21 Mart Nevruz'da Güneş ile Ay'ın birleştiği gündür. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası olmak üzere toplamda 6 gün sadece süt ürünleri ve sebze yenir. Tuz ve et yenmez. 6 Mayıs Hıdrellez'de doğanın yeşillendiği zamandır. 4 gün öncesi ve 4 gün sonrası olmak üzere toplamda 8 gün sadece süt ürünleri ve sebze yenir. Tuz ve et yenmez. 21 Haziran Güneş Bayramı'nda gök ile yer birleşir. 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası olmak üzere toplamda 10 gün sadece süt ürünleri ve sebze yenir. Tuz ve et yenmez. 21 Eylül Ay Bayramı'nda 6 gün öncesi ve 6 gün sonrası olmak üzere toplamda 12 gün sadece süt ürünleri ve sebze yenir. Tuz ve et yenmez. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.